Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi 4 Eylül günü Ankara'ya geldi. Bu 12 sene sonra Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından bir dönüm noktasıydı. Merhum Cumhurbaşkanı Mursi'nin AK Parti 4. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara'ya gelişi Mısır'dan Türkiye'ye bu düzeyde yapılan son ziyaret olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yılın başlarında 14 Şubat'ta Kahire'yi ziyaret etmişti. Orada ilk somut adımı atılan Türkiye-Mısır normalleşmesi Sisi'nin iade ziyaretiyle böylece taçlanmış oldu. GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin son 12 yılı da içeren seyrine bakacağız. Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri Cumhuriyet tarihi boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Dostane dönemlerde oldu, hasımane dönemlerde. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Türkiye'nin Orta Doğu'ya daha aktif bir aktör olarak dönüşü, bölgenin doğal lideri konumundaki Mısır için bir sorun teşkil edecek nitelikteydi ancak bu ilişkilerin iyileşmesini olumsuz etkilemedi. 11 Eylül 2001 saldırıları, Orta Doğu'da alt üst olan dengeler ve kendi iç sorunlarıyla boğuşan Mısır, 2000'li yıllarda yükselen Türkiye ile rekabet edecek hali de yoktu. Ticaret hacmi, ilişkilerdeki iyileşmenin bir göstergesi. 2002 yılında Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi sadece 440 milyon dolarken, 2010 yılında 3,1 milyar dolara, 2013'te ise 4,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2018'e kadar da aşılamadı. Türkiye ile Mısır ilişkileri bu minvalde ilerlerken 2010 yılının Aralık ayında Tunus'ta sokak protestoları patlak verdi. Tunus lideri Zeynel Abidin bin Ali iktidarı sona erdikten 2 hafta sonra Mısır'da da sokak protestoları başladı. Tunus'taki protestolara temkinli yaklaşan Türkiye, Mısır'daki protestolara desteğini en üst perdeden ilan etti. El Cezire televizyonu tarafından canlı yayınlanan konuşmasında dönemin Başbakanı Erdoğan doğrudan Mısır lideri Hüsnü Mübarek'e seslendi ve halkının haykırışına son verecek insani taleplerine kulak vermesini, halktan gelen değişim anlayışını hiç tereddüt etmeden karşılamasını tavsiye etti. Hüsnü Mübarek'in devlet başkanlığından istifasının hemen ardından 2011 yılının Mart ayında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır'ı ziyaret etti. Aynı yılın Eylül ayında Başbakan Erdoğan Mısır'a bir ziyaret yaptı ve Kahire Üniversitesi'nde çarpıcı bir konuşma yaptı. Konuşmasında Arap Baharı'nı bir uyanış olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada demokratikleşme yönündeki her türlü iradeye gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu ilan etti. Biz totaliter, otoriter, otokratik sistemlerin karşısındayız. Biz demokratik sistemlerin yanındayız ve bunun mücadelesini veriyoruz dedi. Arap Baharı öncesi dönemde Mısır'a yönelik en yaygın kanı ülkedeki rejime alternatif en diri ve güçlü toplumsal grubun Müslüman Kardeşler Hareketi olduğu yönündeydi. Bu kanı devrim sonrası dönemde yapılan ilk seçimlerle de doğrulandı. 28 Kasım 2011, 11 Ocak 2012 tarihleri arasında 3 aşamalı olarak yapılan parlamento seçimlerinde Müslüman kardeşlerin kurduğu ve desteklediği Hürriyet ve Adalet Partisi yani Hizbul Hürriye vel Adale'nin de dahil olduğu Mısır için Demokratik İttifak, İttifak el Demokrati min Ecl Mısır oyların %37,5'ini alarak 127 sandalye kazandı. Hürriyet ve Adalet Partisi'nin desteklediği bağımsız adaylardan da 101'i bölgelerinde seçimi kazanınca ittifak meclisteki sandalyelerin %45,8'ini kazanmış oldu. 29 Ocak 22 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılan Şura Konseyi seçimlerinde ise Hürriyet ve Adalet Partisi daha etkileyici bir zafer elde etti. Tek başına seçime giren parti oyların %45'ini alarak 270 sandalyenin 105'ini kazandı. Anayasa Mahkemesi Haziran ayında meclisi feshetti ve böylece partinin demokratik kazanımlarını yok etti. Ancak parti daha büyük bir zafer kazandı. Mayıs ayında yapılan ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde birinci olan ve ikinci tura kalan parti başkanı Muhammed Mursi, Haziran ayı sonunda yapılan ikinci tur seçimlerde oyların %51,7'sini aldı ve Mısır'ın seçimle iktidara gelen ilk devlet başkanı oldu. Mursi döneminde Mısır ve Türkiye ilişkileri belki de tarihte daha önce görülmedik ölçüde gelişti. Bunda hiç kuşkusuz Müslüman kardeşlerin Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğinin içinden çıktığı Milli Görüş Hareketi arasındaki ideolojik yakınlık ve inşa edilen kişisel ilişkiler büyük rol oynadı. Bu dönemde Türkiye, Katar'la birlikte Mursili Mısır'ın en büyük diplomatik ve finansal destekçisi oldu. Devlet başkanı seçildikten 3 ay sonra Türkiye'yi ziyaret eden Mursi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresine katıldı ve iş adamlarına yaptığı konuşmada Türkiye'yi ikinci vatanı olarak tarif etti. Mursi'nin ziyaretinden 1,5 ay sonra o dönem başbakan olan Erdoğan,
Mısır'ı ziyaret etti ve Türkiye ile Mısır arasındaki farklı alanlarda ilişkileri güçlendirecek 27 anlaşma imzalandı. Türkiye ve Mısır arasındaki palazlanan ilişkiler, Müslüman kardeşlerle ilişkileri sorunlu olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi monarşileri kaygılandırdı. Bu kaygıyı bölgenin diğer bir monarşisi Ürdün en üst seviyeden o dönem dile getirdi. Ürdün Kralı Abdullah, 2013 yılının Nisan ayında Amerikalı Atlantic dergisinde yayınlanan röportajda Mısır'dan Türkiye'ye bir Müslüman kardeşler hilalinin yükseldiğini ilan etti. Abdullah, Müslüman kardeşlerin koyun kılığına bürünmüş kurtlar olduğunu, bölgede gerici toplum vizyonlarını hayata geçireceklerini ve Batı karşıtı politikalar izleyeceklerini iddia etti. Müslüman kardeşlerin bölgede iktidara gelişi engellenmeliydi ve onun deyişiyle bu bizim kavgamızdı. Bu röportaj yayınlandıktan kısa bir süre sonra Mısır'da darbe oldu ve Muhammed Mursi iktidardan alaşağı edildi. Darbeye karşı duran Müslüman kardeşler ancak 1950'li yıllarda Cemal Abdülnasır dönemiyle karşılaştırılabilecek bir seviyede devlet şiddetine maruz kaldı. Bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre takip eden 6 ay boyunca 2528 kişi protestolarda ve çatışmalarda hayatını kaybetti. 17.000'den fazla kişi yaralandı. 19.000'e yakın kişi tutuklandı. IMF ile müzakerelerin ertelendiği bir dönemde Mısır'ın yardımına Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt koştu ve toplamda 12 milyar dolar yardım sözü verdi. Takip eden yıllarda bu üç körfez ülkesinin Mısır'a finansal yardımı devam etti. Türkiye'nin Mısır'daki darbeye ve takip eden devlet şiddetine tepkisi ağır oldu. İlişkiler darbeden 4 ay sonra tamamen koptu ve maslahatgüzar seviyesine düşürüldü. İki ülkenin birbiriyle yeniden normalleşmesi uzun ve çetrefilli bir süreç oldu. Hatta denilebilir ki Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkilerini düzelten Türkiye için normalleşme konusunda Suriye'den sonra en zorlu ülke oldu. İki ülke istihbaratı arasında başlayan görüşmeler, Ankara ve Kahire'de Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin gerçekleştirdiği istikşafi toplantılar, iki ülkenin Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmesi ve son olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası açılış maçında Erdoğan ve Sisi'nin Katar Emiri Şeyh Temim'in arabuluculuğunda el sıkışarak verdiği fotoğraf normalleşme sürecinin önemli aşamaları oldu. Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin ardından yaptığı geçmiş olsun ziyareti de arayı yumuşatan unsurlardandı. Nitekim bu ziyaretin hemen ardından dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11 yıl sonra Türkiye'den Mısır'a Dışişleri Bakanı seviyesindeki ilk ziyareti gerçekleştirerek Kahire'ye gitti. İlişkilerin normalleşmesinde rol oynayan iki taraf açısından da çeşitli faktörler sayabiliriz. Tarafların kendi perspektifleri ve kendilerince sebeplerine bakmadan önce genel bölgesel duruma dair birkaç şey söyleyelim. Her şeyden önce bölge Arap Baharı ateşinin yandığı ve her yeri etkisi altına aldığı yıllardan artık çok uzak. O ateş söndü. Zamanında geleceğe dair umut veren değişimlerin yaşandığı pek çok ülkede statüko yeniden hakim oldu. Karşı devrim ekseni olarak ifade edilen eksen güç kazandı. Müslüman kardeşler de kendisini tehdit hatta terörist olarak tanımlayan bölge ülkeleri için o yıllardaki kadar büyük bir tehdit olmaktan çıktı. Bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerin Müslüman kardeşlere bakışının değiştiği anlamına elbette gelmiyor. Yalnızca yaşanan değişimler ve ihvanın iktidarı ele geçirdiği ülkelerde zaman içerisinde yaşadığı güç kaybı hareketi öncelikli tehditler sıralamasında daha geri plana itti. Temelde hem Türkiye hem de Mısır için bu normalleşme bölgede değişen dinamikler ve ekonomi başta olmak üzere içerideki baskıların etkili olduğu bir dış politika değişikliğiyle mümkün oldu. Bu genel bölgesel perspektiften sonra şimdi sırayla Türkiye ve Mısır tarafının motivasyonlarına ayrı ayrı bakalım. Son yıllarda Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'da uzayan problemler ve bölgesel çıkmazlar Ankara'yı dış politikada yeni arayışlara itti ve ilişkilerin bozulduğu ülkeler ve liderlerle yeniden masaya oturmayı bir zorunluluk haline getirdi. Kötü giden ekonominin ve bölgesel normalleşme havasının tesiriyle Türkiye dış politikasında köklü bir değişim süreci başlattı. Bu yönüyle Türkiye için Mısır'la yakınlaşma, Orta Doğu'da kendisinin menfaatlerine aykırı olarak gelişen jeopolitik izolasyonu kırmak için önceki yıllarda attığı diğer normalleşme adımlarının bir devamı veya bölgesel normalleşme sürecinin eksik kalan en önemli halkalarından biri niteliğindeydi. Mısır'ın Türkiye ile ilişkilerinin kötü seyrettiği son yıllarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile askeri bakımdan yakın ilişkiler tesis etmesi de önemli unsurlardan biri olarak sayılabilir. Doğu Akdeniz'de askeri anlamda Mısır'ın hiç değilse tarafsız veya daha iyi ihtimalle Türkiye ile güvenlik işbirliği içinde olduğu yeni bir senaryo Ankara açısından bir zaruret haline geldi.
Ekonomisi ciddi bir darboğazdan geçen ve Körfez ülkelerinden eskisi kadar yardım alamayan Sisi yönetimindeki Mısır için de son yıllarda çatışmadan işbirliğine geçiş daha rasyonel bir seçim haline geldi. Belirttiğimiz gibi Arap Baharı sürecinde tehdit olarak görülen konuların Sisi'nin içeride siyasi iktidarını sağlamlaştırmasının da etkisiyle daha geri plana düşmesi, ülkeyi Türkiye gibi önemli bir bölgesel aktörle çatışmadan ziyade işbirliği yapmaya daha çok yöneltti. İkili ilişkilerin düzelmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan ihvan konusu, kısmen Türkiye'nin harekete verdiği desteği çekmesi, ki Mısır tarafından bu böyle okunuyor. Kısmen de yukarıda belirttiğimiz gibi ihvanın Mısır'da marjinalize edilmesi ve bölge genelinde etkisini kaybetmesi sonucu büyük ölçüde aşıldı. İçeride gücünü pekiştiren Sisi'nin iç politika konularını artık aşarak dış politikaya ağırlık vermesi ve Mısır'ın bölgedeki gücünü ve nüfuzunu artırma yoluna gitmesi süreçte etkili oldu. 7 Ekim sonrası Gazze'de yaşananlar da sınır komşusu olması nedeniyle krizi en yakından hisseden ülkelerin başına gelen Mısır'ın üzerindeki baskıyı artırdı. İsrail saldırılarının Kahire üzerinde yarattığı politik ve ekonomik baskılara ek olarak İsrail'in askeri operasyonlarını Mısır sınırına doğru genişletmesi ve hatta Gazze'deki Filistin nüfusunu Sina'ya itme arzusu Kahire'de ciddi güvenlik kaygılarına yol açtı. Türkiye ve Mısır, Gazze'deki dramın hafifletilmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda birlikte çalışıyor. Bu ortak tutum da son dönemde yakınlaşmayı mümkün, hatta gerekli kılan faktörlerden biri oldu. Türkiye ile Mısır arasında normalleşen diplomatik ilişkilerin yansıdığı kritik alanlardan biri de savunma sanayi. 2023 sonundan itibaren iki ülke arasındaki savunma sanayi konulu temaslarda bir yoğunlaşma yaşandı. Hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a İHA satışının gündemde olduğunu bizzat söyledi. Mayıs başında Türkiye'ye gelen Mısır Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyetin Baykar'ı kapsayan ziyaretleri ve Hürjet başta olmak üzere Türk uçaklarına gösterdiği yakın ilgi de Kahire'nin bu konudaki niyetini göz önüne serdi. Sisi son yıllarda savunma işbirliklerini çeşitlendirme arzusuyla Rusya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülkeden alımlarını artırmıştı bu anlamda. Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de savunma sanayi atılımlarıyla adından söz ettiren Türkiye ile bağlarını güçlendirmenin Mısır'ın askeri gücüne de ciddi bir katkı ve prestij sağlayacağına şüphe yok. İki ülke arasında ortak konular olsa da halen daha devam eden ve tam bir işbirliğinin önünde engel teşkil edebilecek bazı anlaşmazlık konuları da yok değil. Bunların başında Libya geliyor. Türkiye, Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan hükümet ile çalışırken Mısır, General Halife Hafter'in güdümündeki Bingazi yönetimini destekledi. Sisi, Türkiye'deki açıklamasında Kahire'nin pozisyonunu yeniden tekrar etti. Libya'da seçimlerin gerçekleştirilmesi, güvenliğin sağlanması ve meşru olmayan silahlı güçlerin Libya'dan çekilmesi. Mısır tarafında Türkiye'nin Libya'dan çekilmesine yönelik istek ve beklentinin ortadan kalkması söz konusu değil. Mısır için Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı dengelenmesi gereken jeopolitik bir gelişme ve bir güvenlik riski. Nitekim Ekim 2022'de El Arabia'ya verdiği bir röportajda Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Türkiye'nin Libya'da askeri varlığını devam ettirmesinin ilişkilerin normalleşmesi önündeki en ciddi engellerden biri olduğunu tekrar dile getirmişti. Her iki aktör de Libya'da diplomatik bağlarını genişletmeye çalışırken Mısır, Trablus'taki hükümet ve Batı Libya'daki aktörlerle bağlar kurmaya çalışırken Türkiye'de Bingazi'ye uzandı. Şayet her iki ülkede nispeten Libya'daki çıkarlarını güvence altına aldıklarına kanaat getirebilirse, ülkede seçimlerin gerçekleşebilmesi adına birlikte çalışabilir. Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Libya'da yeni bir ortak inisiyatif alınmasının önünü açması, iki ülkeye yakın aktörleri bir noktada uzlaştırması, seçimlerin yapılmasını engelleyen konulara çözüm bulması ve olası bir çatışmayı önlemesi beklenebilir. Ancak genel olarak Libya krizini çözmek iki aktörü de aşan daha büyük bir mesele ve elbette bu normalleşmenin bir gecede çözüm getirmesini beklemek gerçekçi değil. Türkiye ve Mısır arasında çıkarların tam olarak örtüşmediği bir diğer önemli dosya da Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlık. İki ülke arasındaki sorun son olarak Etiyopya'nın 1 Ocak 2024'te uluslararası toplum tarafından tanınmayan Somaliland ile denize ulaşım ve liman kullanımını içeren 50 yıllık bir anlaşma imzalamasıyla tırmanmıştı. Mısır, Etiyopya'nın Somaliland ile yaptığı anlaşmayı imzalanır imzalanmaz kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Türkiye'de Etiyopya ile Somaliland arasında yapılan anlaşmayı endişeyle karşıladığını duyurdu. Öte yandan Etiyopya'nın Türkiye'den Somali ile arasındaki sorunun çözümü için devreye girmesini talep etmesi sonrası Ankara, tarafları buluşturarak Ankara Süreci adı verilen arabuluculuğu başlatmıştı. Rönesans Barajı nedeniyle Etiyopya ile uzun zamandır rekabet halinde olan Mısır, bir yandan Etiyopya'ya karşı konumunu güçlendirmek, diğer yandan Somali'de askeri bir varlık tesis edebilmek için Etiyopya-Somali anlaşmazlığından yararlanıyor. Kahire son olarak Ağustos ayında Somali ile bir savunma anlaşması imzaladı. Ülkeye hem asker hem de silah sevk ediyor. Mısır'ın
İzlediği bu politika Türkiye'nin iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını da çıkmaza sokuyor. Bu nedenle tarafların normalleşme zemininde ortak bir yol bulması krize de bir şekilde çözüm üretme potansiyeli taşıyor. Sonuç olarak Orta Doğu'nun iki büyük aktörü olan Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma yalnızca Doğu Akdeniz'de yeni dengelerin oluşturulması değil, aynı zamanda Libya, Sudan'ın yanı sıra Etiyopya, Somali krizlerinin çözümü için de yeni fırsatları gündeme getirebilir. Şu notla bitirelim. Türkiye'nin Arap Baharı sonrası normalleşme dosyasında Mısır'dan sonra geriye artık sadece Suriye kaldı.